Merhabalar, ben Zehra. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için glutensiz kara buğdaylı lahmacun yaptım. Çok güzel oldu, yumuşacık oldu. Burada da size gösterdiğim gibi çok güzel katlanabiliyor. Kenarları çıtır çıtır, ortası yumuşacık. Çok isteniyordu benden bu tarif. Hep glutensiz hazır unlarla yapıyordum. Bu sefer kara buğday unu çok isteniyordu. Bakın yumuşaklığını da göreceksiniz, ortadan da kopardım. Tadı da çok güzeldi. Buyurun, isterseniz hep beraber tarifine geçelim. Yoğurma kabıma öncelikle bir çay bardağı ılık süt ilave ettim. Yumuşak olması için de bir yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Bir su bardağı normal bildiğimiz su bardağıyla, klasik su bardağıyla bir su bardağı da çiğ kara buğday unu ekledim. Üzerine ise karnıyarık otu tozu ekliyorum. Kara buğday unuyla bir şey yapmak istiyorsanız, bir hamur yapmak istiyorsanız kesinlikle karnıyarık otu tozu kullanmanız gerekiyor. Yoksa hamur toparlanmaz. Üzerine de tuzumu ilave ettim. Bir çay kaşığı da tuz ilave ettim. Kara buğday ununuzun istediğiniz marka kara buğday unu kullanabilirsiniz. Sadece çiğ kara buğday olmasına dikkat edin. Sonra kaşık yardımıyla hamurumu toparlıyorum. Birbirine geçmesini sağlıyorum önce. Bakın burada karıştırırken sanki böyle sıvı malzemesi az gelmiş gibi görünüyor ama değil kesinlikle. Böyle kaşıkla da ezerek toparlamaya çalışıyorum. Daha sonra ise elimle yoğurmaya geçeceğim. Yoğurdukça hamurun yapışkan olduğunu göreceksiniz. Toparlayacak hamur. Hamur iyice toparlanana kadar hamuru yoğurmayı bırakmayın. O ufaklar, kırıklar hepsi bir hamur bütün haline gelene kadar yoğurun. Hamurum toparlandıkça sanki biraz daha suya ihtiyacı olduğunu anladım. Böyle sadece elime birazcık su döktüm gördüğünüz gibi. Yani bu da ne kadar olur? Bir yemek kaşığı kadar su biraz daha ekledim. Hamurun daha cıvık olması lazım. Yani hamurumuz ne kadar ele yapışkan bir hamur olursa, yapış bir hamur olursa yaptığımız hamurlarda, yani açtığımız lavaşlarda yumuşak olacaktır. Katlanabilir bir kıvam alacaktır. Hamurunuz sert olursa kesinlikle katlanmaz ve piştiği zaman kıtır kıtır olur. Bakın hamurum artık oldu. İki elimle de toparlıyorum. Bakın böyle yapışkan, hala da yapışkan ve yumuşak bir hamur. Hamurumu bu şekilde elde etmiş oldum. Hamurum artık hazır. Lahmacun hamurum hazır. Şimdi hamurumuzu açmaya geldi. Hamurumuz yapışkan bir hamur olduğu için ellerimde ısladım. Hamurumdan beze alıyorum. Hamurumuz çok yapışkan olduğu için çok fazla un da ekleyip açmak istemediğim için yağlı kağıtta açacağız. Yumuşak olması gerekiyor. Hamur yumuşak olması için açarken çok fazla un eklemeyin. Ben o yüzden yağlı kağıdın üzerine koydum. Çok az böyle parmak uçlarımla azar azar yine kara buğday unu ekliyorum. Bakın yağlı kağıdın üzerinde açması da çok kolay oluyor. Arkasını çeviriyorum. Yine böyle çok az parmak uçlarımla göreceksiniz. Çok az böyle un ekliyorum. Sadece oklavamın yapışmaması için açarken. Bu şekilde yavaş yavaş açıyorum. Genişletmeye çalışıyorum hamurumu. Çok fazla bastırdığınız zaman da yapışacak ve yırtılacaktır. O yüzden sakin sakin yavaş yavaş açmaya çalışın. Bu hamurdan ben 3 tane çıkardım. Bir tanesi böyle tam büyük lahmacun, 2 tane de fındık lahmacun çıktı. Bu da bir kişiye yeterli. Yani bir su bardağı çiğ kara buğday unundan 3 adet lahmacun çıkarabiliyoruz. Bu şekilde bu hamurla lavaş da yapabilirsiniz. Aynı şekilde lavaş da çok güzel olur. Artık lahmacun hamurum hazır. Şimdi ise lahmacun iç harcımı üzerine ekliyorum. Burada kullandığım bildiğiniz klasik bir iç harcı. Sevdiğiniz her şeyi siz ekleyebilirsiniz. Ben kıyma, domates, soğan, biber, maydanoz, tuz, karabiber, elimde ne varsa bunların ekledim. Güzel bir iç harcı yaptım. İç harcını her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Önceden ısıttığım fanlı fırında 15 dakikada pişirdim ben. 15 dakikada lahmacunumuz hazır oldu.
Eğer fırınınız fanlı değilse, alt üst pişiren bir fırınsa, fırının en altına kapta bir su koyarak o buharlı sağlayabilirsiniz. O şekilde de pişirebilirsiniz. Yine 15 dakika kontrollü bir şekilde lahmacununuzu pişirin. Lahmacunlarımız artık hazır. Harika bir karabuğdaylı lahmacunumuz oldu. Çok sağlıklı bir lahmacun oldu. İnşallah sizler de denersiniz. Denedikten sonra benimle paylaşmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, yorumlarınızı yaparsanız çok memnun olurum. İnşallah bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın.